Arkadaşlar merhaba, videoya hepiniz hoş geldiniz. Şu an Uganda'nın Kenya sınırında bulunan Elgon Dağı'nın eteklerindeyim. Burada kaldığım otelin sahibi yıllardır olimpiyatlarda izlediğimiz Ugandalı koşucuların neredeyse tamamının bu köyden çıktığını söyledi. Gidip onların antrenmanlarını izleyebileceğimden bahsetti. Bu teklif beni tabii ki çok heyecanlandırdı ve hemen kabul ettim. Sabahın 5.30'unda kalktık, hazırlandık. Burası dağın eteklerinde 2100 metre rakımda kurulu Kapçorva köyü. Bu köy Uganda'nın bu zamana kadar çıkarttığı olimpik maraton koşucularının %90'ının doğduğu, büyüdüğü ve antrenman yaptığı yermiş. Sabah 5.30'da kalktık. Bir önceki videoda da gördüğünüz gibi inanılmaz çamurlu yollardan geçtik. Yol üzerinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte koşu yapan birçok insan da görerek asıl varmak istediğimiz yere, geleceğin olimpik sporcularının yanına doğru yol alıyoruz. Ve her yer hala çok ciddi şekilde çamur ve bizi zorlu bir yolculuk bekliyor. Well, this looks a bit fair, is it? Yeah. We can manage it. See how far we get. Alright, we get up. Başardık. Hop. Are you okay? Yeah, okay. Ve biz motoru bıraktık, tabii ki düşmek üzereydik, gördünüz. Hatta ben düşmedim, o düştü. Buraya gelene kadar böyle bir 5-6 kelime falan buranın dilinden kelimeler öğrendim. Luganda diyorlar buranın diline. Uganda'nın başına bir L koymuşlar. Fakat buraya geliyorum, söylüyorum, kimse cevap vermiyor. Allah Allah diyorum, beni sevmediler herhalde. Meğer anlamıyorlarmış. Uganda'da, bu küçücük ülkede 56 farklı dil varmış. O yüzden her gittiğim yerin dili değişecekmiş artık. Yani ilk başta öğrendiğim kelimeler artık buralarda çok da işe yaramayacak mı? Çamurda yürüyoruz bir 5 dakikadır falan ve ayaklarım yapış yapış ağırlaştı. Zor kaldırıyorum, zor indiriyorum ve belki de budur buradaki insanların olimpiyatlarda, koşularda iyi olmasının sebebi. Yani çıplak ayakla geziyorlar zaten. Her yerlerine yapışıyor çamur. Ya istesen de istemesen de ayağında 1 kilo ekstra yükle antrenman yaptığın zaman bunun bir fark yaratıyor olması lazım. Hocamızın ve gençlerin yanına geldik. Hepsi ısınmış, esnemelerini yapmış, antrenmana başlamayı bekliyorlar. Nasıl bir ülkenin 10 yıllardır takımı sürekli buradan çıkar? Bunu çok merak ediyorum. Hoca ile birazcık konuşalım. I heard almost 90% of the Olympic team of Uganda is coming from this area. That's why it's called Land of the Champions. Yeah. But what is the secret? Like, is it in the water or in the food or the altitude? Altitude and two is the food. Then also the landscape, how it is. You know, if you can train from here, it's a very hilly area. And once you move down, the weather it is flat, and then it will be an easy walk for you. Easier. How many young athletes do you have here now? Yeah, now because some of them are at school, but during old days we only always have like 200 to 250. The team I think here is going for that MTN marathon. I have 4 girls and 1 boy who are going for MTN. That is 10 kilometers. 4 girls and 1 boy. And 1 boy. Amazing. Yeah. We train every day. Sometimes we can go for mid-morning. We get used to the temperature of the afternoon. Because sometimes when competition carried out, it doesn't only be done in cold areas. Sometimes we are taken to hot areas. So we try to get used to the weather.
Video çekeyim diye birazcık peşlerinden koşmaya çalışıyorum. Ama ya zaten onlara yetişmek mümkün değil. Bu ayaklarla benim bu işi tamamlamam hiç mümkün değil. Ayağımda resmen ayrı bir ayakkabı tabanlığı taşıyorum. Biz sabah buraya geldiğimizde kimse yoktu burada. Şimdi okul başlayacak. Saat 7:30 oldu. Moine. You brought quinine for lunch? Yeah. Ve otele geldim. Sabah kahvaltısını bir göstermek istiyorum size burada. Uganda'da dürüm haline getirilmiş yumurtaya, yani İngilizcesi rolled eggs'e Rolex diyorlarmış. Şöyle bir şey geliyor Rolex istediğiniz zaman. İçinde yumurta var ve ekmek var. Ya omlet yapıyorlar genelde, böyle sebzeli mebzeli, işte havuç mavuç koyuyorlar. Onu da ekmeğe dürüyorlar. Bence bayağı başarılı. Şöyle bir taze sıkılmış meyve suyu getiriyorlar. Bir de buraların kahvesi meşhur olduğu için tabii ki kahve getiriyorlar. Oh, aromasına inanamazsınız. Güneş doğunca iyice bir güzelleşiyor burası. Şu otelin bahçesine bir bakın. Şu hamakta sallan, şuralara otur, video editle, araştırma yap, rota çiz. Gerçekten çok huzurlu bir yer. Bir de çok yüksek. O yüzden havası çok temiz. Etrafta hiç gürültü yok. Hiç araç gürültüsü duymuyorsun. Bak, sürekli böyle horozlar, işte kuşlar, onların sesine uyanıyorsun zaten sabahleyin. Ben burayı bayağı sevdim. Home of Friends bu otelin adı. Şimdi size bir de kaldığım odayı göstereyim. Nedir böyle yerlerde konaklama maliyetleri? Hemen ondan bahsedeceğim. Bana böyle 2 tane yatağı olan bir oda verdiler. Ben burada kaldım. Burayı da eşyalarım için kullandım. Eğer edit yapmak istiyorsanız, çalışacaksanız masa var. Benim aşırı işime yarıyor. Böyle bir oda. Her otelde ve her yatakta cibinlik var burada. Sinekten korunmanın en etkili yolu cibinlikmiş. Böyle kocaman bahçesi, güvenli otoparkı olan ve özel odada kalmak istediğiniz oteller genelde $50 civarında oluyor. Ben tek kişi olduğum için bu maliyeti tek başıma karşılamak zorundayım. Afrika genel olarak bu konuda ucuz bir yer değil. Muhtemelen hizmet sektörü diyor ki, kardeşim biz insanların açlıktan öldüğü, susuzluktan kırıldığı yerlerde size Wi-Fi sağlıyoruz. Güzel, rahat bir yatak, konforlu bir konaklama sağlıyoruz. O yüzden karşılığını alırız diyorlar. Öyle Asya'daki gibi $5, $10 konaklama devri bitti gibi görünüyor şu an için. Motoru hareket ettirmeden önce şu tekerlerin halini bir göstermek istiyorum size. Ya o kadar çamur kaplandılar ki. Arka teker de öyle. Umarım giderken etrafı çok batırmadan çözülürler. Haydi bakalım. Şunu da başlatalım. Bakayım düştü mü? Ah, bayağı düşmüş. Herkes kahve içiyor. Burada herkes kahve içiyor. Çünkü şu an ekranda gördüğünüz bitkilerin yarısı kahve ve tam hasat mevsimiymiş. İnsanlar kahvelerini hasat ediyorlar, evlerinin önüne seriyorlar, kurutuyorlar falan. Biz nasıl her gün sabah, akşam, öğlen ne zaman bulursak çay içiyoruz. Bunlar da aynı şekilde kahve tüketiyorlar. Herkes coğrafyada en çok ne varsa, en ucuz, en bol ne varsa onu tüketiyor. Hop, asfalta geldik. Ha, soldan gidiyorduk. Burası
Kapçorva köyü kasabası diyeyim. İlçe de olabilir gerçi. 10.000'e yakın nüfusu varmış. Ama dağlara çok dağılmış durumdalar. Herkes bir şeyler yetiştiriyor evinin bahçesinde. De muzdur, kahvedir falan. O yüzden herkesin ayrı ayrı böyle tarlaları, bağ bahçesi var. Türkiye'deki gibi böyle bir ilçe merkezine çok fazla yığılmış şekilde yaşamıyorlar. Çok katlı da evler yapmadıkları için kendi arazilerine dağılmış durumdalar. O yüzden çok seyrek görünüyor. Bu bahaneyle size bir tane Uganda köyü göstermiş oldum. O hava aşırı güzel. İnanılmaz mutluyum ya. Hava 18 derece. Montumun içliğini giydim. Şu an fantastik iyi hissediyorum. Bakalım benzin alalı ne kadar olmuş. Benzin alalı 40 kilometre olmuş daha. İyi. Bayağı gideriz. Çok güzel bir manzara buldum. Hemen durdum ve Instagram içinde içeriklerimi üretiyorum. Arkadaşlar beni günlük olarak Instagram'dan takip edebilirsiniz. Her gün nerede kaldım, ne yaptım, o günüm nasıl geçti, böyle kısa storylerle ve postlarla günlerimi anlatıyorum. Instagram'dan da takip ederseniz gezi çok daha anlamlı bir bütün olacaktır sizin için. 2100 metrelik Kapçorva kasabasından aşağıya doğru iniyoruz ovalara. Evet, az önce bulutların üzerindeydik. Şimdi bulutların içine girmeye başladık. Ve sis başladı. Bu bölgeye özellikle gelme amacım olan bir şelale var. Sipi şelaleleri. Şimdi giderken onu görebileceğim bir yerde durup şelaleye bakacaktım ama görememe ihtimalim şu an inanılmaz yükseldi. Böyle olursa hiçbir şey göremem. Neyse, şansımızı deneyeceğiz. Oo, ilk şelaleyi gördük bile. Ne güzelmiş. Buradan da gelip aşağıya doğru devam ediyor. Şurada da en büyük şelaleyi görmem lazım. Arkadaşlar şurada zorlu bir yolculuk var. Motoru indirip şelaleyle birlikte fotoğraf çekmek istiyorum. Bakalım başarabilecek miyiz? Birazcık dar ve garip ve motor çok yüklü ve boşaltmak istemiyorum. O yüzden risk alacağım. Hadi bakalım. Evet, başardım. Şimdi şurada döndüreceğim. Şelaleye bir bakın. Şu manzaraya bir bakın. Bu güzel şelaleden ayrıldım ve şimdi 267 kilometrelik şu ana kadar Uganda içerisinde ve Afrika'da yaptığım en uzun yolculukla birlikte sizi çok ilginç bir yere götüreceğim. Daha önce hiç benzer bir yerde konakladığımı görmediniz eminim. Bugün dinlenmek için ve yarın birazcık işleri toparlayabilmek için çok farklı bir yere gidiyoruz arkadaşlar.
bana da tam bir pit stop olacak. Eksiklerimi tamamlayacağım, yapmam gerekenleri yapacağım. Heyecanla bugün akşam varacağım yere sağ salim varmayı bekliyorum. 270 kilometre var. Fakat 4 saat 10 dakika gösteriyor. Oo abi, motoru benim gibi yüklemişsin ha. Kask da yok kafada vallahi. Ha, yine bir protesto var. Bilmiyorum neye diyorlar ama ellerinde sopalarla. Sanırım bunlar maraton koşucusu değil, bunlar protesto ediyor. Buranın pazarı bugün herhalde. Üf, herkes muz getirmiş. Bu ne, toptancı mı gelip alıyor? Nereye, kime satıyorsunuz bu kadar muzu ya? Hepiniz toplanıp muz yeseniz bitiremezsiniz onları. Şunu bile bitiremezsiniz ki az önceki öbekler. Nasıl küçük? Aa, burada da tavuk satıyorlar. Oo koçum. Havalısın. Bidonları da yüklemişsin, helal. Biraz deli sürüyorsun ama. Sana sıkıntı yaratabilir bu sürüş tarzıyla, haberin olsun. Arkadaşlar, hayatınızda göremeyeceğiniz bir sahne göstereceğim şimdi size. Yani abi madem oraya kadar gidiyorsun bizim muzları da atıver deyip çamurluğun üstüne her yerine muz koymuşlar. Şurada bile muz var. Vay be. Allah'ım, şu çocuklara bir bakın. Bir bakın ne güzel top oynuyorlar. Hello. Hello. How are you? You are playing football? Hop. The ball is here. What? We want to play. I'm also good at football, but I cannot play. Why? My boots are so big. You move. I cannot run. You cannot run. Sorry. I will watch how you play. Okay. Good luck. Yeah. Good luck, guys. Yes. Yeah, welcome. Can I have a look at your ball? Wow. Amazing one. One second. Hold it please. Topa bak. Ne kadar güzel. Who made this? Who made it? This one. You made it. Amazing job. Yeah. Congratulations. I am the player. You're all the player. Yes. Who's the best? All of us. All of us. All of us. Yes. Great answer, man. Aferin be sana, aferin. Thank you so much. You are welcome. Adamlar yolculuk için kendilerine loca ayırtmışlar. Yolu izleyerek gidiyor, dördü de. Şu oturalım, rüzgar yemeyelim falan yok. Ne kadar gidecekler acaba böyle? Hadi sizi geçeyim. Size ezecek bir şey vereyim abiler. Şurada sol tarafta ormanın içinde çok fazla yuvarlak böyle ot çatılı evler var. Şunlar gibi. Ama bu tarafta inanılmaz fazla var. 200-300 tane falan gördüm. Yani kırsal kesimde neredeyse herkes böyle evlerde yaşıyor. Yani fotoğraflarını görsek kabilelerin yanına gitmiş diyeceğiniz evler hemen yolun kenarında. Böyle yaşıyorlar. Yani insanların normali bu. Yine ilginç bir kasabanın içinden geçiyorum. Kumi'ymiş adı. Burası biraz daha büyük gibi ve böyle ülkenin iç kesimlerine giden bir yol ayrımı gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi her yer otobüs, satıcı. Kavga. Polis var lan önünüzde. Ne kavga ediyorsunuz? Kavga etmeyin arkadaşlar. Nasıl ızgara kokuyor. Of, kebap kokuyor.
Şu ağacın altında insanlar görüyorum, meyve satıyorlar. Durayım ve bir öğle yemeği molası vereyim. Hoppa. Full kadın zaten. Herkes kadın. Hello. 1,5 saattir sürüyordum. Ve ilk kez böyle bir yol kenarında durdum. Bu zamana kadarki videolarda hep bahsediyordum. Hazır bu kadar kimse yokken ve full kadınken bana çok güvenli geliyor böyle olması durumun. O yüzden durup onlardan bir şey alıp yiyeceğim. How are you? Is this orange? Yes. Do you sell it? Yes. Whole basket? But I cannot buy it. Can I buy only 2? Yes, you can. Should I put one? Can I buy one from you and one from you? Yes, yes. Ya yapacakları hiçbir şey yok. O yüzden yolun kenarına oturmuşlar ve portakal satıyorlar. Alacağım diyorum, hepsi nasıl koşarak geliyor yanıma. İnanılmaz bir şey. Şimdi onların yanına oturacağım. You sit. Sit. Thank you. So they are seeing us from there. Yeah? That's enough. Oh yeah, kill him. You eat, Mama. Mama, Eat. I will eat. You eat. Thank you. Thank you. Thank you. You're from here? You live nearby? You're going to fly. No, I will ride my motorbike. Up to there. Yes. In In 2 years. Aibu. I will ride 2 years in Africa. Açılmıyor. Thank you. How many do you sell in one day? One day. Sometimes we just go back like that without even a coin. But sometimes you sell everything? Hey, sometimes we sell, some days no. It's very hard. It is hard. Which one? This one. This. Hard to eat. What do you eat from there? Hmm? You don't have this What? orange. We have, but it is softer. In Turkey, we have orange, but soft. So you can eat like no problem. Yeah. But this problem. This is Leave. yeah. Bunlar öyle bizim bildiğimiz gibi yenmiyormuş arkadaşlar. Bir tanesinin yarısını bile yemek için bayağı zorlandım. Suyunu emdim en son, artık posasını attım. Çöpü de yerde bırak, biz atarız dediler. Sağ olsunlar. Thank you. Really good fruit. Thank you so much. Böyle arkadaş edinerek bu geziye devam edeceğiz. Şurada kenardaki evlerle ilgili soru sordum.
Sahibi orada, gel götürelim dediler. Şu güzel çatılı evlerin oraya gidip bir iki fotoğraf çekeyim bakayım. It's really nice. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Okay. What's your name? Akurut Babla. Akurut Babra. Anil. 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 Anil who? Anil. Only Anil. Only Anil. Only. Yeah, only. Ate yo Mohammed. No Muhammed. No ma. No Muhammed. Only Anil. Bak. Anil. Hey. He? Anil. No Muhammed. Anil. Ya. Mutfakları varmış. Bir mutfaklarına bakalım. Bulgurları var. Odunları, kömürleri var. Bayağı da güzel. Çatısı matısı. Su geçirmez. Hava alır. Buralarda odunu çok bulamadıkları için kömür kullanıyorlar muhtemelen. Really nice. Thank you. Çatıları da böyle ottan yapılıyor. This is waterproof. No. No rain goes inside. No, rain doesn't go inside. This is waterproof. Rain comes out. Amazing. So good. Thank you. Evet, ilk küçük köy durağımızı da yapmış olduk bu sayede. Şimdi yola devam edelim. Yula. Thank you so much. Welcome. You see? Yes. Very beautiful. Yes. A selfie? Selfie. Can we have a selfie together? Yes, yes. All together. Can you also join? You take us also there. Yes. Thank you. Thank you. Thank you so much. Have a nice day. Hello. What is that? Huh? This. Ah, it swims. Bu ablalarla anlaşamadık. Of, sulak alana bir bakın. Devasa bir sulak alan ve çayırlık. Herkesin kafasında sepet var. Topladıkları şeyleri koyuyorlar o sepete herhalde. Küçük kayık gibi yanlarında gezdiriyorlar. O suyun içinde yürüyorlar mı acaba? Girelim totale. Hello. Thank you. Up. 700. Thank you. So what are called? Sorry? What are from where? I'm from Turkey. Oh, Turkey. 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 Yes. With this? Yes. Via where? Yeah. You came through South Africa where? You go back and you sell me this one. Ah. Yeah. Can you write it? Very well. Okay. My boss. So good. Thank you. Okay. Thank you. 7.6 litre, yani 3.6 falan yakmışız. Hemen şunu bir sıfırlayalım. 201 kilometrede 7.68. Çok iyi. Şurada çok ilginç bir şey gördüm. Bir sürü o az önceki çatılardan
ve böyle daha basit halleri, sanki böyle satış pazar yeri gibi falan bir şeylerin üstünü kapatmış gibiler. Bir gidip bakmak istedim. Hiç doğru düzgün insan da yok. Ne yapıyorlar acaba? Hello. Burası ne acaba? Oo bak, içinde banklar var. Hello. How are you? Is this a marketplace? Yes. Which day people come here? Monday, Tuesday? Only Tuesday, only. Only Tuesday? Yes. Oh. It's a big place. Yes. Okay. This is where they sell all things. You sell all things? Yes. Okay. Salı pazarıymış. Bir bakayım şöyle. Tabii bayağı bırakıp gidiyorlar sonrasında ama büyüklüğe bir bakın ya. Üf, 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 üf. Bunların birinin içine girip fotoğraf çekmem lazım. Şuradan gireyim. Kimse yok. Çok ilginç. You sell everything here in the market? Meat, drink, vegetable. Okay, good. Thank you. Lira. Yes. Great, great. Thank you, thank you. Bye bye. Hello. Vay be. Şuradan bir çıkayım. Motorcular falan geldi. Herkes merak ediyor bu adam nereye giriyor diye. Bir de fazla gezenin ayağına bok bulaşır. Burada tekerimize bir şey olmasın. Şöyle çıkalım. Bebe arkamdan geliyor. Oo, çocuklar çırılçıplak suya mı atlıyorlar acaba? Hello. 1,000. I don't have money. Wow. I came to watch how you swim. You are lying. It is so hot for me. Yes. Is it good? Yes. You jump? Yes. You jump to the water? Hey, what do you look on? Me there? Me. Huh? I go. Yeah, you jump. Woo. Can I also jump? Yes. But I have too much things. I cannot jump like this. Yes. Yeah. So you jump for me. Okay. Bye bye. Nice to meet you. Thank you. You bring the 1,000. 1,000. Yeah, you take us there. But I don't have money. Huh? You also take us up there. What is that? I'm going to Lira. It is my bag. Your bag. Yes. True. This is a music instrument. Oh, you also. I play. We want to dance. Hey. Yeah, I dance. Yes. You also dance? Yes. Yeah. See butterfly. So good. Yes. Bye bye. Nice to meet you. Yes.
Derenin kenarına gitmişler muhtemelen. Hepsinin elinde çamaşırlar var. Bayağı çok boda var. Burada bir olay var. Ama nedir bilmiyorum. Ha, market var şurada. Az önceki gibi bir market var. Aa, evet, gerçekten az öncekinin aynısı. Az öncekinin içine girmek istemiştim ama bu kalabalığın içine ne motorla ne de motoru bırakıp giremem. Burası bayağı büyük bir marketmiş. Telefoncular bile gelmiş. Herkes burada. Vay be. Bisiklet tamircisi. Etraftaki köylerden, etraftaki yerleşimlerden çok fazla gelen insan oluyor demek ki. O yüzden inanılmaz çok boda var. Abiler, nerede yemek yediğinizi de çözeceğim. Sizin de nerede yemek yediğinizi çözeceğim. Uganda'nın tırcıları, kamyoncuları nerede yiyor, ne yiyorlar, bunların hepsini öğrenip bir Ugandalı, bir Afrikalıya dönüşeceğim. Bana biraz daha zaman verin arkadaşlar. Şöyle bir, belki 1-2 ay kadar biraz daha ısınmam lazım. Tır şoförüne meyve satmaya çalışıyorlar. Of, arabalara da biri alacak oldu mu nasıl koşuyorlar bakın. Benden al, benden al. Para işte bu kadar. Bak, terliğini yolda bırakmış. Thank you. Para bu kadar zor ve uğruna bu kadar çok uğraşılması gereken bir şey bu coğrafyada. Bak, abla ta nereden koşuyor. Gerçekten helal olsun. Uğraşıyorlar. Bir tane araba durdu mu hemen gidiyorlar. Aman bunu da öbürleri satsın. Bizimki de başka yerden gelir, yok. Çünkü para zaten çok nadir geliyor. Kaçıramazsınız bu fırsatı. Herkes koşuyor. Giden loca. Herkes locada yerini almış. Good. Thank you. Thank you. Ve sıcaklık arttı. Sabah yola çıktığımda 14 dereceydi. Şu an 29 derece burası. Ve 250 kilometreye yakın yol geldim. 53 kilometrem kaldı. Bugün artık yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Yorulmaya başladım. Saat 3'ü 10 geçiyor. Ben 100-110 arası gidiyorum. Böyle 120 ile giden arabalar var. Uganda'yı gerçekten bu konuda tebrik etmem gerekiyor. Yolları inanılmaz iyi. Ya bir gidiş bir geliş ve asfalt çok az olsa da asfalt olan yerlerde henüz bir tane bile delikle karşılaşmadım. Her yerleşim yerine gelirken ve çıkarken kasisler yapmışlar. İnsanlar yavaşlasın diye uğraşmışlar. Asfaltlarında hiç delik deşik hiçbir şey yok. Yani böyle bir coğrafyada gözün kapalı yüzle gitmek her ülkede her yerde yapılabilecek bir şey değil muhtemelen. Çünkü önüne yani şöyle 10 santim derinliğinde çukur çıksa bitersin. Bir de darmadağın olursun. Hem motorun darmadağın olur hem ben darmadağın olurum. O yüzden ilk başlarda birazcık tedirgindim ama bayağı alıştım yani, basıyorum gidiyorum şimdi. Ulaşmak istediğim şehre 15 kilometre var aşağı yukarı. İnanılmaz kalabalık bir yol ayrımına geldim. Harita buradan beni böyle bir kestirmeden götürüyor. Sol tarafa ayırıyor. Kebapçılara bak be. Muzcular, kebapçılar. Eğer yol fena değilse gireceğim. Bir de arazi sürelim bugün. Hava nasıl olsa güneşli, yerler muhtemelen kurudur. Bakın herkes orada marketten bir şeyler almış, etmiş ve bütçesine göre kimi bodoyla gidiyor, kimi bisikletle gidiyor, kimi yürüyerek başının üstünde taşıyor, kimi bisikletini de taşıyor. Ve küçücük bir yol. Ya böyleyse bayağı iyi. Hiç şikayet etmem.
Ya merhaba diyorum şöyle ama ulan bu ne yapıyor, bu nereden gelmiş falan diye bakarken algılayamıyorlar selamlaşma işini. O yüzden selamlarımın %70'i falan selamsız kalıyor. Hah, eyvallah. Böyle bir su birikintisi, bir şey geçmem gerekmeyecekse eğer hiç şikayet etmeyeceğim. Üf, ne kadar güzel bir yol ya. Hello. Sanırım bu köy yollarına daha fazla gireceğim. Şu güzelliğe bir bakın. İp atlıyorlar. Hello. Hello. Korktular. Kaçıyor. Ve vites takılı kaldı. 1'deyim şu an. 2 gösteriyor. 2'deyim şu an. 2 gösteriyor. 3'teyim şu an. 2 gösteriyor. Hay Allah. Şu an 2'deyim. Hadi bakalım. Kontağı açıp kapatırsam düzelir mi acaba? Hoppa hoppa. Evet, kestirme bitti. Ana yola bağlandık. Öf. Dayı ne yaptım be? Şu tozdan bir kaçayım. Şu dayı gitsin. Ben de bir vitese bakayım, ne oluyor ya? Bir şey mi kırıldı acaba? Her şeyde sağlam görünüyor. Bakalım, bir daha deniyoruz. 1. Doğru.
bir kamyon daha geliyor. Şuraya saklanayım mı? Ne yapayım? Saklanmayayım ya. Gideceğiz artık. Afrika'ya geldin oğlum. Tozdan kaçacak olsan Afrika'ya gelmeyecektin. Hedefime de 3,5 kilometre kaldı. Kırmızı ışık. Bayağı trafiğe tutulduk. Kamyon abi düştün düşeceksin ha. Yani tozmoz da bir yere kadar kazada yapmayın yani. Ben öyle şikayet ederim arada, siz bana bakmayın. Şimdi seni bir geçebilirsem çok güzel olacak abicim. Merhaba merhaba, şuradan geçeyim mi? Şöyle yapayım mı? Altımız nasıl balçık, görüyor musunuz yan tarafı? Ya 1 metre bile kazmamışlar. Ama ona rağmen ne kadar çok su çıkmış ve birikmiş. Her yer sazlık zaten. Burası full su. O yüzden yol yapmaya çalışıyorlar. Burayı bir durdurayım. Şu an bana el sallayan abinin ismi Mustafa. Sırtı dönük olan abi de Saddam abi. İkisi de Türk. Mustafa abi beni gördükten sonra Saddam abiye demiş ki abi 06 plaka bir motor geçti. Saddam abi de saçmalama ne 06'sı, ne gezer 06 burada demiş. Mustafa abi gördüklerinden emin şekilde abi gerçekten 06'ydı, motordu falan dese de Saddam abiyi inandıramamış. Ertesi gün herkesi motorun başında benim plakanın gerçekten 06 olup olmadığını kontrol eder şekilde buldum. Ben bu manzaraya ve bu hikayeye çok güldüm. Neyse yolumuza devam edelim. Gülsan Base Camp. Hedeflediğim yere geldim sayılır. Gülmüsan. Evet arkadaşlar, Gülsan. Bir gireyim, bir durayım, anlatacağım. Bakayım. Herhalde burasıdır. Açın kapıyı. Var mı kimse? Hello. Is this Gülsan? Okay. I'm from Turkey. Yes. Thank you. Arkadaşlar gördünüz girerken şöyle Gülsan Base Camp yazısını. Ben şu an bir Türk şirketin aslında şantiyesindeyim, değil mi? Evet, şantiyedeyim. Buraya beni Lokman abi çağırdı. Gel dedi, misafirimiz ol. Lokman abiyle 2020 Mart ayında Everest ana kampına yürüyecektik. Fakat bizim yürüyüşümüzün başlayacağı tarihten 4 gün önce Nepal sınırlarını kapattı ve yolculuğumuz iptal oldu mecburen. Maalesef. Ta o zamanlarda tanışacaktık, birlikte Everest'te yürüyecektik. Kısmet bugüne Uganda'yaymış. O sağ olsun dedi ki Anıl gel burada bir pit stop yap. Motora bakım lazımsa, sana bakım lazımsa burada yapalım. Tazeleyelim seni, öyle gönderelim. Onun için Gülsan'ın şantiyesine geldim. Ben sabah başladım abi videoya. Yoldaki her şeyi de gösterdim. Şimdi de bitiriyorum. Hepinize videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün çok öğretici, çok keyifli. Bir taraftan güneşli, aşırı güzel drone çekimleriyle, 360 derece kamera çekimleriyle geçti. Ben çok fazla şey öğrendim bugün ve yaklaşık 280-290 kilometre yol yaptım. Bugün öğrendiğim bir şey de 200'ü geçmemem gerekliydi. Artık böyle götüm ağrıyor, sırtım ağrıyor, ne yapacağımı bilemiyorum falan. Bugün çok öğretici bir gündü. Bir sonraki videoda buradan başlayarak henüz nereye gideceğimi bilmiyorum ama yine Uganda'da görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar geldim. Daha 15-20 dakika oldu. Ben duş alırken ne hale geldi ortalık. Sel götürüyor. Azıcık daha geç kalsam ya bu yağmurda motor falan sürmezdim ben. Sığınırdım bir yere ve belki de saatlerce beklerdim. Aşırı şanslıyım. Burası bana çok iyi geldi.